Şimdi bunu katlıyoruz. Diğerini kaldıracağız sevgili dostlar. Bakın 1 metreyi aşkın oldu boyu. Şuradan ortasından şöyle tutacağım. Ki yırtılmaz. Yırtılmaz, sağlam. İyi o zaman. Hayır yırtılmaz. Şöyle katlıyorum ki sevgili dostlar şey olmasın. Bak inceliğini, prospektüs koyalım mı bir tane? Olabilir, ne istiyorsan onu koyalım. Ben iddialıyım. Size öyle bir börek yapacağım ki adı da Leyli börek olacak. Çıtır çıtır olacak. Hiçbir yerde yok. Evet, bu böreği kendim kafamdan tasarladım ve yapıyorum. Şimdi hep beraber göreceğiz nasıl olduğunu da. 1 bardak sütüm var hamuru için. 1 bardak yoğurdum var. Böyle 2 yemek kaşığı üzüm sirkem var. Allah aşkına onu niye kenarından tutup da koymadın? Güzel gösterişli olsun diye onlara kattım. Sen de tuttun. Gösteriş benim. Benden güzel gösteriş mi var? 1 tane yumurtamızı da kırdım. Bakın küçük çay bardağıyla 1 bardak da yağımız var. Şimdi bunları güzelce buraya koyduk. Şimdi 1 tane de kabartma tozum var. 10 gramlık. Şimdi bunları güzelce bir karıştıralım. Pardon, bir de tuz atacağız sevgili dostlar. Tuzsuz hiç olur mu? Biz tuzsuz yemeye alıştık ya. Tuz atalım. Tuzsuz olmaz. Olmaz. Can dostlarım olmaz. Şöyle herkes isteğine göre atsın tuzunu. Hamurun azlığına çokluğuna göre. Bakın şimdi güzelce karıştırıyorum. Unumuzun aldığı kadar un koyacağım sevgili dostlar. Şöyle çok sert de değil, çok yumuşacık da değil bir hamurumuz olacak inşallah. Orta sert. Evet. Yetmeyeceğini biliyorum. İnşallah yine daha devamını getireceğiz unumuzun. Yoğurunca görüşürüz. Evet, yoğururken görüşürüz sevgili dostlar. Sevgili dostlar bakın elimize yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Tabii ki hamurumuzu dinlendireceğim sevgili dostlar ama nasıl dinlendireceğim? Bezeledikten sonra dinlendireceğim ki bezeleyince bir daha dinlendirme olmasın. Yani vakitten alalım. Zaman kazanalım diye. Şöyle böldüm. Bakalım kaç tane? 8'e böldüm ama inşallah 8 tane eşit bezimiz çıkar. Kaç tane şeyim çıktı? 8. Peki. 4 alta 4 üstte mi? Evet. Aynen öyle. Sevgili dostlar inşallah bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben böyle yapmayı daha çok benimsiyorum. Bak güzelce yaptık. Şimdi böyle hamurlarımızı en az 45 dakika dinlendireceğiz. Çünkü bir de beze yapıp tekrar dinlendirmek istemiyorum ben. Maya olmadığı için de mayalanmasına da gerek yok. Evet maya yok. Sevgili dostlar maya yok. Ondan sonra o yok bu yok. Sade ama bu bir leyli böreği. Leylim ley böreği. Güzelce hamurlarımızı unladıktan sonra yoğurma kabımıza tekrar geri alıyorum.
dostlar böyle üstünü kapatıyorum ve en az 45 dakika burada dinlensin. Şimdi biz içini hazırlıyoruz. Farklı ama çok güzel bir iç hazırlayacağız. Bir demet maydanozum. Göstersene. Bakın maydanozun saplarını ayıklamadım. Çünkü maydanozun sapında ve kendinde çok vitamin varmış sevgili dostlar. İnternetten araştırırsanız siz de göreceksiniz. Bir demet de yeşil soğanım var. Bunları kıyabildiğimin en incesinden kıyacağım Allah izin verirse. Bundan içini hazırlıyoruz Allah'ım nasip ettiği sürece. Çok tuzlu. Yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar, 250 gram lorumuz var. İçine 100 gram da kaşar peynirimiz var. Onları rendelediğimizde görüşürüz. Ay. İşte bakın kaşar peynirimizi de rendeledik güzelce ne. Bunu da koyalım. Şimdi şöyle azıcık karabiber ekliyorum sevgili dostlar. Öyle çok az pul biber. Çünkü azıcık acısı değsin istiyorum ağzımıza. Şimdi şöyle yarım çay bardağı kadar da yağ. Bu kadar yeter. Şimdi güzelce harmanlayalım. Sevgili izleyicilerim, lorumuz çok tuzluymuş. Onun için ne yapacağız? Tuz atmayacağız. Eğer başta tadına baksaydım tuzunu alırken almazdım. Her zamanki aldığımız yerden mi aldın? Hayır, başka yerden almıştım ama maalesef yani bazen alışverişi hep aynı yerden yapmalıyız diye düşünüyorum. Güvendiğimiz yerlerden. Evet, bakın harika bir börek içimiz oldu. Bakın böyle güzelce nişastayla nişastaladım. Şimdi bunu da şöyle üzerine koydum mu tamam. Açmaya devam. Sevgili dostlar. Açmak benim en az 8-9 yaşından beri sürekli açtığım için benim elim çok hani böyle alıştı. Herkes açabilir mi? Tabii ki açabilir. Neden açamasın? Merakı olan herkes açabilir. Çıt çıt açmaz da tek tek açar. Yani öğrenmekte zor bir şey değil bu. Masamızın üstü cam olunca kayıveriyor. Bak altın üstüne getirdim bile sevgili dostlar. İşte böyle. Şöyle birazcık nişasta daha atayım ki ekmeğimiz çok güzel olsun, yapışmasın. Hani çok olursa da hani böyle topak topak gibi oluyor. Ben öyle de sevmiyorum. Normal unla da açıyorsun bu şekilde. Ama undan bu kadar ince açamayız. İncelik de fark ediyor sadece. Tabii, yoksa başka bir şey değil. Nişastayla açtığın zaman hamur çok yapışmaz ama normal unla açtığın zaman hamur çok yapışır. Arasındaki fark o. Mesela normal un olsa bu kadar yani rahat açamazsın.
Nişastayla açtığın zaman çok rahat açarsın yani. Gözümün görmemezliği kötü şey dostlar. Hamur beyaz, masa beyaz. Işıklara vurunca gözlerim fazla göremiyor. Hakkınızı helal edin. Hamur malzemem baklavalık hamur değil ama. Yok, baklavalık. Baklavalık mı? Evet. İçinde şey yok. Maya yok. Maya yok. Sadece bir tane kabartma tozu kullandım. Bir tane de başka da bir şey kullanmadım. Sirke koydum. Çıtır çıtır olacak böreğimiz böyle. Sevgili dostlar, herkesin ağzı sulanacak çıtırtıyı duyduğunda. Ben söyleyeyim. Gerisini de sizden. İnşallah göreceğiz. Bir de öyle de övünüyormuşum, güzel olmuyormuş dostlar. Seyredin siz o zaman benim halimi. Aslında çok da yani övmek doğru değil. Sürpriz çünkü. Benim fikrim ve benim ürettiğim bir börek olacağı için yani olur mu olur, Allah'ın takdirine kim ne demiş ki? Allah kurban olduğum, Allah takdirine verdiyse o. Bu hamuru açamayanlar ne yapsın? Hazır yufka. Evet, hazır baklavalık yufka da alabilirler. Mesela benim şu açtığım hazır alınan baklavalık yufkalardan daha ince. Şimdi bunu açtığımda size göstereceğim ne kadar ince olduğunu dostlar. Açana kadar sabredin. İnşallah. Sevgili dostlar, kenarlarının kırışmasına dikkat edelim. Deprem oldu, kaçıyor. Yahu nereye kaçıyorsun sevgili oklavacığım? Sensiz benim elim ayağım olur mu? Sevgili dostlar, mutfakta her şey değerli olmalı. Çünkü biri eksik olursa diğeri olmaz. Oklavamız olmazsa hamurumuz açılmaz. Ben senin de olsa bu ayakta açarım. Niye? Sererken zorlanıyorsun doğrusu. Kız benim sevgili torunlarıma bir laf diye seni gebertirim ona göre çocuk. Ya çekimin içinde bas bas bağırıyor. Hala hala. Ya biz yaşayan bir aileyiz. Ölü bir aile değiliz ki. Mutfağımız kendimize göre ayrı da değil. Evin içindeyiz yani. Onun için çocuklarımızın sesi olacak. Bizim sesimiz olacak. Sevgili dostlar, bizi olduğumuz gibi kabul edin. Ben herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Ne yapayım? Bu dünya böyle işte. Aha varız, aha yokuz. Bir geldik, bir de geçeceğiz. Hepimizin amacı bir Tam lokma boyutu ekmek. görebiliyorlar mı bilmiyorum. Bu masa çok büyük bir masa. Evet. Şu anda 1 metre açıldı yani, daha fazla. Bu masa 8 kişilik bir masa değil mi anne? Evet.
eni 90 santim, boyu 180 santim olan bir masamız. Ama gerçekten harika. Ekmek açıyorum üzerinde sevgili dostlar. Bu kadar bir büyük masaya sahip olduğum için çok mutluyum. Yani öyle çok fazla şeyi bekleyenlerden değilim. Böyle küçücük şeyler de mutlu ediyor sevgili dostlar. Bakın, ekmeğimi güzel açmak bile beni mutlu ediyor. İşte tamam. Bakın Anne öyle bir göster bakalım. Heh. Bakın sevgili dostlar. Dur. Öyle dur. Evet. Yani şimdi bunu katlıyoruz. Diğerini kaldıracağız sevgili dostlar. Bakın 1 metreyi aşkın oldu boyu. Şuradan ortasından şöyle tutacağım. Ki yırtılmaz. Yırtılmaz, sağlam. İyi o zaman. Hayır yırtılmaz. Şöyle katlıyorum ki sevgili dostlar şey olmasın. Bak inceliğini prospektüs koyalım mı bir tane? Olabilir dedik. Ne istiyorsan onu koyalım. Ben iddialıyım. Evet. Şimdi şöyle katlayalım sevgili dostlar ki ekmeğimiz fazla kurumadan şöyle kaldıralım. Böreğimiz harika çıtır çıtır bir börek olsun böyle. Bu oklava 1 metre 20 santim sevgili dostlar. Ekmeğimin boyutuna bakın. Şurasından azıcık tutabiliyorum ucundan. Neyse bu kadar. Şu an yeter. Kaza oldu kaza. Evet. Harika bakın. Anne bir tane izleyicim bu tepsinin boyutunu sordu bizden. Sevgili dostlar ben hiç mezroyla ölçmedim. İnanın boyutunu da çok o yüzden de bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Şöyle tepsimizi güzelce bir yağlayalım. Ama eğer elime bir mezro geçirirsem bu tepsiyi ölçüp sevgili dostlarıma söyleyeceğim. En büyük davlumbaz fırının tepsisi. Biz bunu davlumbazda pişireceğiz. Şimdi ilk açtığın evet. İlk açtığım börek. Şimdi şöyle koyacağım. Sevgili dostlar. Öbür taraftaydı. Ben gördüm. Bir de gözüm görse çok şey yapacağım da. Bakın böyle. Şöyle altına şöyle hafifçe bir yağlayacağım. Çok değil sevgili dostlar. Hafif yağlayacağım. Böyle çok da yağlı bir şey olsun istemiyorum. Şöyle katlayacağım gene yeri. Neredeyse 2 katı aynı anda açmış. Evet. Tabii. Oluyorsun. Aynen öyle. Bakın çok güzel oldu.
geçenki yaptığımız tatlılardan bakın böyle parça yufkalarımız kalmıştı. Onları bu şekilde şöyle koyuyorum böreğimin arasına. Çok güzel tatlılar yaptık bu hazır yufkalardan. Evet. Ondan sonraki parçalananları da nasıl ziyan edeyim sevgili dostlar? Atmaya kıyamadık ya. Yok, atılmaz. Önemli olan değerlendireceğiz. Bu kadar yeter. Şimdi üstüne bir tane daha kendi yufkamızdan koyalım. Şöyle. Bakın. Artan her şeyi değerlendirmek zorundayız. Hayat o kadar kolay değil. Kolayı boş ver. Allah'ın vermiş olduğu nimeti ziyan etmeye bizim haddimize mi? Asla bizim haddimize değil sevgili dostlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde böyle güzelce yağlayarak, katlayarak bir şekilde devam edeceğiz sevgili dostlar. Hani böyle çok bıcık bıcık yağlı bir böreğimiz olmasın ama kalkıp da kuru da olmasın yani. Değil mi? Evet. Bakın böyle. Ben 4 tane altına yufka koyuyorum ama 6 yufka kalınlığında oluyor. Çünkü her yufka bir yufka 2 ekmek olduğu için çok da ince olunca çok da güzel olacak sevgili dostlar. Şimdi serdik 2 yufka. Sevgili dostlar, şimdi sıra geldi iç harcını koymaya. Tam denk geldi. Sanki bu tepsiye özel olarak ayarlamışız gibi. Evet, zaten eminim çok da güzel olacak inşallah. Çok sesli. Biz dışarıdaki sesleri engellemeyi başaramadık. Önerileri olan varsa lütfen. Evet. Nasıl Maalesef. yani dış sesleri kapatabiliriz? Onu bize söylerseniz seviniriz. En büyük sorunumuz o. Maalesef. Biz öyle profesyonel değiliz. Kendi evimizdeki, kendi gücümüzün yettiği. Bir gün size tüm mutfağın çekimini yapayım. Benim mutfağımda Allah ne verdiyse Allah bereket versin, ne yapayım. Günlük yemeğimizi yapıyoruz ya. Evet. İşte sevgili dostlar, tamam. Bu iş oldu. Şimdi şöyle üstünü kapatalım. Bakalım şeyimizin, harcımızın. Yani. Ne yapalım şimdi? Kıyalım da atalım mı? Diğer üstlerini de görüşürüz bitince. İkiye mi katladın? Tek kat. Evet. Şimdi de bu şekilde yufkalarımızı üzerine sermeye devam edeceğiz. Önce bir yağlayalım.
Mümkün olduğu kadar böyle her yerine sürmeye çalışalım dostlar. Çok da yağlı olmasın, bıcık bıcık tabii ki de. Şimdi bunları da buraya koyduk mu? Şimdi Siz koymak zorunda değilsiniz. Ben bunlar ziyan olmasın diye koydum sevgili dostlar. değerlendirmek amaçlı. Evet, değerlendirmek amaçlı. Yoksa yani bu kadar güzel açtığım bir hamurun içine girsin istemem. Ama ne yapayım? Çöpe de atılmaz ki. Dolapta da bekleye bekleye helak oldu. Yüzüne aldık mı tamam. Tamam. Yüzüne başka hiçbir şey sürmeyeceğiz bunu. Şimdi fırına gidiyor. Davlumbaz fırında pişiriyoruz. Bilginiz olsun. Ben böyle kesiyorum. Bu benim ilk icat böreğim. Siz nasıl kesilirse daha güzel görünür diye de size bırakıyorum. İnşallah yorumlarınızda bana yazarsınız. Şöyle kesseydin daha güzel olurdu diye. Biraz büyük alalım mı dilimi? Çok az. Ha? Tepsiyi sağlam tutar mısın? Altına bir bez koysaydık kaymazdı. O zaman getir bir bez koy. Çünkü kesemiyor, kaymıyor. Sevgili dostlar, tam keseyim ki diyorum. Servis yaparken bir daha kesmek zorunda kalmayın. Yani çabam o. Başka hiçbir sorunum, derdim yok. İnanın bana. Tam kareleri görüyorsunuz zaten. Evet. Ay, elimi kesiyordum. Heh. Ciddi elimi kesiyordum ha. Şu parmağımı. Tövbe tövbe. Bu fırınımız bizim için çok önemli. Evet. Yemek ve börekte, özellikle et ve tavukta ve böreklerde muhteşem Gerçekten. sonuç. Sadece kek pişirmiyor hep sevgili dostlar. Yoksa yıllarca kullandım ben bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya. Bunda biliyorsunuz derece merece yok. Pişince çıkart. Evet, aynen öyle. Sık sık kontrol edeceğiz sevgili dostlar.
Evet anneciğim. Evet. Bakın böreğim tam adıma yakışır oldu sevgili dostlar. Çünkü bu böreğe kendi adımı verdim. Ley böreği dedim. Leyli böreği de Allah'ına kurban olayım. Leylim ley ne ya? Ne olmuş? Adıma türkü yapmışlar da. Bir de böreğim olsa çok mu sevgili dostlar? Yapacak olana kolay gelsin. Yiyecek olana afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Güzel fikirlerinizi, güzel önerilerinizi bekliyorum. Şimdi servis yapma zamanı. Gerçekten baklava gibi incecik ve çıtır çıtır olmuş. İnanın bana çok çıtır çıtır olmuş, çok. Kesmede problem yaşadık galiba. Yoksa gerçekten mükemmel ve çıtır çıtır olmuş. Bakın çok güzel çıtır çıtır harika bir böreğimiz olmuş. Soğumadı çünkü çocuklar yine Evet. aç olarak bekliyorlar. Gösterdim. Duyuyorsunuz değil mi sesi? Çıtır çıtır. Evet, gerçekten çıtır çıtır olmuş sevgili dostlar. Hadi ben bir tane yiyeyim de. Bu fırının pişirmesine hayranım ben. İnanın 10 tane fırına değişmem pişirmesini. Bakın gerçekten güzel pişti. Altıyla üstü aynı. Sevgili dostlar bugün bu börek kaçmayı seviyor. Görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Size şöyle katlarını da göstereyim. Bak kat kat sevgili dostlar. Hepsi kat kat ve çok güzel. Bakın. Şöyle yaptığımda göreceksiniz. Ne kadar kat kat olduğunu. Çıtır çıtır olduğunu hele. Isırıyoruz. Her yere döküldü. Evet. Çünkü çıtır çıtır gevrek. Çıtır börek.